Evren üzerine kafa yormuş herkesi en şaşırtan gerçeklerden bir tanesi evren için hız sınırının ışık hızıyla kısıtlı olması. Çünkü saniyede 300.000 kilometre hızının hiçbir şekilde aşılamayacak olduğu gerçeği hem bizi birazcık rahatsız ediyor, neden böyle bir sınır var gibi düşüncelere itiyor, hem de gelecekte inşa edebileceğimiz teknolojileri kısıtlandırıyor. Örneğin hiçbir zaman ışıktan daha hızlı gidebilen araçlar inşa edemeyeceğiz. Bu da mesela 100.000 ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiye gitmek için dünya üzerindeki kontrol merkezinde ve o galakside 100.000 yılın geçmesini gerektirecek. Eğer ki dünya ile o galaksi arasında yolculuk yapan uzay aracımız ışık hızında veya ona çok yakın hızlarda gidiyorsa, onun için zaman neredeyse durma noktasına gelecektir veya ışık hızında duracaktır. Ama dünyada ve o galakside zaman normal şekilde akmaya devam edecek. Dolayısıyla bu da pratik uzun dönem uzay görevlerini zora sokacak. Bu nedenle birçok fizikçi ve bilim kurgu yazarı ışık hızı limitini aşmaksızın bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bunun üzerine kafa yoruyor ve hepinizin bildiği gibi bunun en olası gözüken çözümlerinden bir tanesi solucan delikleri adını verdiğimiz ilginç astronomik olay. Olası diyorum çünkü solucan delikleri Einstein'ın görelilik teorisinin kara deliklere uyarlanması sırasında bir doğal sonuç olarak ortaya çıkıyor. Yani denklemler gerçekten de bize bu tür bir yapının var olabileceğini söylüyor. Ama önceki videolarımızdan hatırlayın, bir şeyin fizik denklemleri dahilinde olası olması, yani matematiğin bize bir şey göstermesi, o şeyin fiziksel bir gerçeklik olması gerektiği anlamına gelmiyor. En azından bildiğimiz evren sınırları içerisinde. Şimdi bir elma hayal edin ve bu elmanın üzerinde bir solucanın yaşadığını hayal edelim. Solucan bu noktadan arkadaki bir noktaya gitmek isteyecek olursa birçok farklı rota izleyebilir. Her birinin belli bir uzunluğu olacak ve her biri belli bir süre alacak. Ama hayal edebileceğiniz gibi eğer ki solucan bu noktadan arkadaki noktaya yüzeyden gitmek yerine doğrudan doğruya elmanın içinden gidecek olursa çok daha kısa bir yol kat etmiş olacak teoride. İşte astronomik solucan dedikleri de solucanların bu meyveler içerisinde açtıkları deliklerden isimlerini alıyorlar. Ama elmaları ve solucanları şimdilik bir kenara bırakalım çünkü o meşhur anlatımı yapmayacak olursak Hollywood'dan bizi ararlar, neden böyle anlatmadınız derler. Bir kağıt hayal edelim. 2 boyutlu bir düzlem hayal edelim. Bu düzlem içerisinde, hemen kalemimi de açayım. Bu düzlem içerisinde 2 tane nokta olsun. Birincisi burada olsun. İkincisi de burada olsun. Şimdi bu 2x işareti arasında yol kat etmek isteyecek olsanız, mesela işte dünyadan 100.000 ışık yılı uzaklıktaki bir başka galaksiye gitmek isteyecek olsanız bu doğrusal yolu izlemeniz gerekir. Ve bu ışık hızında bile gidecek olsanız bu iki noktada 100.000 yılın geçmesini gerektirirdi ki ışık hızında gitmek çok çok zor olduğu için, pratik olarak imkansız olduğu için, dolayısıyla ışık hızından çok çok düşük hızlarda gitmemiz gerekeceği için ister istemez yolculuğu yapan kişiler için de binlerce yılın geçmesi gerekecekti. Bu pratik değil. Bir solucan deliğinin yaptığı şey bu iki yol arasındaki mesafeyi kısaltmak adına uzay zamanı kendi üzerine bükmek. Tıpkı elmanın üzerindeki solucanın elmanın içinden, yani geleneksel olmayan bir yoldan ilerlemesi gibi, solucan deliğimizde bu iki noktayı birbirine üçüncü bir boyut, yani bu kağıdın üzerinde olmayan bir boyutta birleştirerek şu şekilde evet, bu şekilde geçebilmemizi sağlıyor. Görebileceğiniz gibi bu uzun yolu kat etmektense kağıdın içerisinden geçerek adeta üçüncü bir boyutta yol olarak çok daha hızlı bir şekilde diğer tarafa ulaşabiliyoruz. İşte bir solucan deliğinin altında yatan temel mantık bu. Özetle solucan deliklerinin ne olduğunu anlamlandırmak isterseniz bir tüneli hayal edin. Nasıl ki bir dağın bir tarafından diğer tarafına geçmek için üzerinden geçmek istemiyorsak veya etrafından dolaşmak istemiyorsak ve içerisinden geçen, diğer boyutta ilerlememizi sağlayan bir tünel açıyorsak, solucan delikleri de 3 boyutlu uzay zaman dokusu içerisinde adeta 4. boyut içerisinde bir köprü oluşturan bir yapı inşa ediyor. Bunların bir ucunda teorik olarak kara delikler var, diğer ucunda ise ak delikler var ve bu ikisini birbirine bağlayan köprüye Einstein-Rosen köprüsü ya da solucan deliğinin boğazı adı veriliyor. Şimdi geleneksel olarak solucan delikleri bu şekilde anlatılıyor ama aslında iki farklı çeşit solucan deliği
teorize ediliyor. Bunlardan birincisi Lorentzian ya da Lorentz tipi solucan delikleri. İkincisi ise Öklidyen yani Öklit tipi solucan delikleri. Bu Hollywood'da veya benim az önceki anlatımımda gördüğünüz yaygın olarak bilinen solucan deliği türü Lorentz tipi solucan deliklerine bir örnek. Bunların bir tarafında kara delikler var. Diğer tarafında ise o işte gitmek istediğiniz noktada ise ak delikler var. Kara delikler ve ak delikler birbirinin zıttı. Kara delikleri zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. O kadar büyük bir kütle düşünün ki uzay zaman öylesine fazla bükülüyor ki ışık bile içinden kaçamıyor ve dolayısıyla karanlık bir nokta oluşuyor uzay içerisinde. Daha doğrusu bir küre oluşuyor ve buna kara delik ismini veriyoruz. Ak delikler ise kara deliklerin tam tersine maddeyi içine çekmek yerine üzerine gelen her şeyi dışarıya itiyor. Yani dışarıya doğru kusan bir varlık olarak düşünün, bir yapı olarak düşünün. Bunlar da ak delikler. Bunlar çok teorik yapılar. Şu ana kadar hiçbir ak deliği gözlemedik. Ancak teorik olarak mümkün olabileceği düşünülüyor bunların. Eğer bu ikisi birbirine Einstein-Rosen köprüsü olarak adlandırılan, kimi zamansa boğaz olarak bilinen bir yapı tarafından bağlanacak olursa uzayın bir noktasından bir diğer noktasına çok hızlı bir şekilde yol almak mümkün olabilir. İşte bu da solucan deliklerinin ardında yatan temel fikre, fiziksel fikre işaret ediyor. Teknik olarak bir solucan deliği 1 milyar ışık yılı gibi devasa mesafeleri bile birbirine bağlayabilir. Ancak ufak bir sıkıntı var. Şimdi kara deliklerin gerçek olduğunu biliyoruz. Ak delikler de gerçek olabilir. Yani o konuda çok büyük bir sıkıntı yok. Ancak bu ikisini birbirine bağlayan Einstein-Rosen köprüsünün dinamiklerine baktığımızda son derece kararsız bir yapı olduğunu görüyoruz. Ne demek bu? Bir kara deliğin oluşması sırasında bir Einstein-Rosen köprüsü oluşacak olsa bile, yani bir solucan deliği oluşacak olsa bile, bu solucan deliği çok kısa bir süre içerisinde kendi üzerine çöküyor ve kapanıyor. Yani içerisinden bir ışığın, dolayısıyla bir bilginin veya bir uzay aracının geçmesi mümkün gözükmüyor. Bunun mümkün olabilmesi için negatif enerji yoğunluğuna sahip ve negatif basınca sahip, yani bu iki özelliği bir arada taşıyacak olan egzotik malzemelerin var olması gerekiyor. Yine ufak bir sorun var burada. Bu şekilde bir maddeyi bugüne kadar hiç gözlemedik. Örneğin Casimir etkisiyle bu tarz bir durum yaratmak mümkün ki buna da bir başka videoda gireriz. Ama böylesine büyük bir solucan deliği yapısı için gerekli olacak Casimir etkisini yaratmak aklımıza, hayalimize gelebilecek hiçbir teknolojiyle mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla orada büyük bir soru işareti mevcut. İkinci büyük bir problem, bugüne kadar oluşan kara deliklerin etrafında veya fiziksel yapısında hiçbir solucan deliğinin oluştuğunu veya ona dair bir ibareyi görmedik. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla her ne kadar teorik olarak mümkün olsa da pratikte bunların gerçekten var olduğunu gösteren hiçbir iz yok. İkinci tip solucan delikleri, yani Öklidyen solucan delikleri bundan bile çılgın. İlk olarak hayali bir zaman skalasında var olabilen şeyler ve tamamen kuantum mekaniğine dayalı bir solucan deliğinden bahsediyoruz Öklidyen tipten bahsederken. Bu parçacık fizikçilerinin üzerinde çalıştığı bir solucan deliği türü ve buna dair de hiçbir veri veya bulgu yok. Sadece teorik çalışmalar var ama ilkinden bile çılgın olmasından ötürü şimdilik onu bir kenara bırakıyorum. Ne yazık ki solucan deliklerinin gerçekten var olduğuna dair hiçbir veri yok. Ancak teorik fizik bu tür bir yapının var olabileceğine işaret ediyor. Fakat varsa bile stabil bir solucan deliği yaratmak çok zor olabilir. Hatta belki de imkansız olabilir. Ama eğer ki mümkünse ve eğer ki evrenimizde bir tane bile solucan deliği bulmayı veya yaratmayı başarabilirsek, uzay zamanın o engin dokusu içerisinde çok uzak mesafeleri çok kısa bir süre içerisinde kat etmemiz mümkün olabilir ve bu da dünyanın dışına çıkıp, hatta Güneş sisteminin ve Samanyolu galaksisinin dışına çıkıp evrene hükmedebilecek bir tür olma yolunda ilerleyişimizi mümkün kılabilir. Ama eğer ki solucan delikleri gerçek değilse, bu uzaya yayılışımız önünde çok büyük bir engel olabilir. Çünkü en nihayetinde ulaşabileceğimiz en üst hız ışık hızı olacak. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.